Sevgili seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şov yapayım, öyle şovlu gireyim dedim ama şov erken şovdan ayrıldı sevgili seyircilerim. Efendim bugün sizlere güzel bir çorba hazırlayacağım. Bahar çorbası, yaz çorbası, sonbahar çorbası. Olabilecek güzel bir lezzet inşallah sofralarda olacak. Çünkü çorbalar bizim mide dostumuz. Kıymetli seyircilerim, neler var çorbamızda? Pirinç var, soğan var, biber var, sarımsak, domates, limon, salçası, tereyağı ve unla birlikte güzel enfes bir çorba için hazır mısınız? Hadi buyurun birlikte hazırlayalım. Hazırlanışı son derece kolay. Sevgili seyircilerim, soğanı, sarımsağı, biberi doğradık, pirinci haşladık. Çorbamızın şimdi tenceredeki pişirilme bölümüne geçiyoruz. Önce birazcık zeytinyağı veriyorum. Ondan sonra biraz da bir kaşıkla tereyağı vereceğiz. Tereyağı kokusu da olacak. Soğan, sarımsak öncelikle tencereye iniyorlar. Birazcık soğanı, sarımsağı kavuracağım. Kıymetli seyircilerim, lezzetli olması için buradaki kavrulma aşamaları önemlidir. Hemen tuzunu verelim birazcık. Soğanın ve sarımsağın daha lezzetli olması için. Ve bir çorba kaşığı da tereyağını ilave ediyorum burada. Bahar çorbası hazırlıyorum. Hem ilkbaharda, sonbaharda, yazın sofrada güzel bir çorba her zaman olsun inşallah. Çünkü çorba mide dostumuz, sağlıklı, vitaminli bir çorba aynı zamanda. Soğan, sarımsak, biber, domates, Allah ne verse hepsi çorbamızın içinde olacak. Soğan, sarımsak, biberler de kavruldu. Güzel böyle biberlerin nefis bir kokusu geldi sevgili seyircilerim. Şimdi hemen domates salçasını veriyorum. Bir kaşık domates salçası. Hemen çeviriyorum. Ocağın ateşini yükselttim şimdi birazcık. Şöyle domates salçasının da o lezzetli kokusu gelsin. Pirinç haşlandı. Hazır hale geldi. Bahar çorbası hazırlıyorum. Domates salçasından sonra 2 kaşık un ilave ediyorum buraya. Unu verdim. Şöyle döndürüyoruz. İsterseniz biraz daha böyle 2-3 dakika daha uzunca pişirebilirsiniz isteyenler için. Hemen hatırlatayım. Kıymetli seyircilerim, ve şimdi domates doğramış olduğum 2 tane ince kıyım domatesi ilave ediyorum. Bakın son derece sağlıklı dedik ve lezzetli bir çorba tarifi paylaşıyorum sizlerle. Domatesi verince hemen şöyle hızlıca biraz çevirelim. Domates çiğ değil de böyle ısıyla buluşunca hemen biraz böyle tadını bırakır. Güzel, hoş bir tadı olur. İşte onu yakalamak istiyoruz. Evet, yakaladık mı? Yakalandı ve şimdi sırada sıcak suyumuz var. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak suyunu veriyoruz. Kıymetli seyircilerim, çorbamızın ve artık sevgiyle çorbamız kaynıyor. Kaynadıktan sonra pirincini ilave edeceğiz. Sıcak bir çorba içmek istiyorum diyen seyircilerim için hazırlıyorum. Vitaminli ve lezzetli dedik efendim. Şimdi her şey artık çorbanın içinde kaynıyor. Suyunun kıvamını ayarladık. Pişirmiş olduğumuz yarım çay bardağı pirinci çorbaya alıyorum. Döküyorum. Dökülmedi. Canım benim, niye dökülmedin? Evet, orada yapışmış kalmış. Efendim, ince taneli pirinç tercih ettim. Kıymetli seyircilerim, pirinç olur, bulgur olur, arpa şehriye olur, tel şehriye olur. Hangisini isterseniz ondan yararlanabilirsiniz. Şimdi pirincini de aldıktan sonra bir taşım kaynıyor. İçine limon sıkacağım. Hatta limonu hemen sıkayım ister misiniz? Direkt böyle doğaçlama limonu sıkıyorum ve çorbamız tuzunu kontrol ettikten sonra servise hazır hale geldi. İsterseniz üzerine maydanoz doğrayabilirsiniz. Çorbamız servise hazır hale geldi kıymetli seyircilerim. Ocağımızın ateşini kapatıyorum. Rabbim sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. Sıcacık çorbalar soframızda olsun inşallah. Sağlık olsun, sıhhat olsun, afiyet, bal şeker olsun. Oktay Usta efendim YouTube kanalımdan takip edip bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.